Merhaba dostlar. Bugün sizi 1955 yılının İstanbul'una bir gazete ilanıyla sarsılan o gizemli günlere götürüyorum. 80 yaşında servetini bir operaya adayan meçhul bir zengin ve babasının hatırasını notalarla ölümsüzleştirmek isteyen bir evlat var. Aslında biliyor musunuz bu hikaye tamamen kurgu değil. Halide Edip adı var. Bu eseri İstanbul'un o meşhur sokak seslerini dünyaya duyurmak isteyen ve servetini bu uğurda harcamaya hazır, sessiz insanların gerçek özleminden esinlenerek yazmış. Hikayenin kalbinde o meçhul zengin aslında genç yaşta sağır olmuş bir tüccar var. Duyamadığı o İstanbul seslerini bir başyapıtla ölümsüzleştirmek istemiş. Eserin kahramanı Hazım Aslan ise babası öldüğünde ona bir mezar taşı bile yaptıramayacak kadar fakirken ona taştan değil notalardan oluşan ve asla yıkılamayacak bir abide inşa etmiştir. Şimdi gelin bu kubbede kalan hoş sadanın içindeki o derin sırra ve babadan oğula geçen o muazzam vefa borcuna beraber tanıklık edelim. İyi dinlemeler. 1955 senesi Mayıs'ının birinci günü İstanbul gazetelerinde bomba gibi patlayan bir ilan görüldü. Diyordu ki, Bay ... Türk musiki şinasları arasında bir müsabaka açıyor. Konu yerli, bilhassa İstanbul hayatından alınmış bir opera olacaktır. Müsabakaya girenler 1956 senesi Mayıs'ının birinci günü Gülhane Parkı'nda eserlerini çalacak yahut söyleyeceklerdir. Hakem heyeti İstanbul Konservatuvarı Müdürü dahil olmak üzere 3 yerli musiki şinasla Alman, Rus ve İtalyan musiki şinaslarından 3 meşhur ecnebi sanatkardan mürekkep olacaktır. Pietro Mascagni şimdiden hakem heyeti arasında olmayı kabul etmiştir. Birinci olana mükafat şudur: hüviyetini saklayan Bay ... emlaki dışında 6 milyon lira servet sahibidir. 80 yaşındadır ve evli değildir. Bütün servetini birinci gelene terk edecektir. Kendisi müsabaka gününden evvel vefat ettiği takdirde servetini yine birinci gelene kalması için lazım gelen kanuni tertibat alınmıştır. Bütün İstanbul halkı müsabaka günü parka davetlidir. Bu ilan tabii olarak iki sınıf halkı en yakından alakadar etti. Biri musikişinaslar, öteki gazete muhabirleri. Çünkü halk müsabakaya kadar hüviyetini saklayan zengini de merak ediyordu. Büyük günlük gazeteler bu hüviyeti keşfedecek muhbire 1000 lira vaat etmişlerdi. Fakat mesele çok müşküldü. Sebebi bizde zenginlerin ekserisi 80'e gelmeden ölür. Aralarında o kadar yaşayan olsa bile onlar da umumiyetle servetini ihtiyar olmadan yiyenler ve bu suretle çabuk öldüren yahut vaktinden evvel bunatan, daimi sefahat içinde ellerinde para kalmayanlardır. Bununla beraber 3 ihtiyar zenginin ismi gazetelerde ilan edildi. Üçü de derhal tekzip etti ve tekziplerinin başında tabii 80 yaşında olmadıklarını altını çizerek ilan ettiler. Muhbirler düşündüler, taşındılar. Bu adamın zenginliğini saklayan bir hasis olduğuna karar verdiler ve derhal İstanbul Kazan genç muhbirler birer kepçe oldu. Her sokakta 80 yaşında bekar aramaya başladılar. Mahalle kahvelerine ihtiyarlar çıkamaz oldu. Çünkü bir köşede nargilesini çeken herhangi ihtiyar, karşısında gözleri fıldır fıldır dönen, şapkaları arkaya atılmış bir genç alayının şu sualine maruz kalıyordu: "Baba, kaç yaşındasın? Evli misin?" O aralık bir şarkı da çıktı. Evlerde, sokaklarda, seyir yerlerinde, tek yahut alay halinde herkes "Ararım 80 yaşında bir ihtiyar" diye bangır bangır bağırıyordu. Fakat bu acayip ihtiyar bekar ve muhbirlere göre nabekar, işsiz yaramaz zenginin hüviyeti keşfedilmeden 1956 senesinin Mayıs'ının birinci günü geldi çattı. Gök ve deniz İstanbul mavisi. Güneşin ışığı meçhul zenginin altınları gibi parlak ve bol.
Gülhane Parkı mahşer gibi. O kadar ki içeriye sığamayan halk kayıklarda, vapurlarda, ellerinde dürbün, kulakları tetikte, müsabaka konserini görmeye ve işitmeye çalışıyor. Orkestra terasta kameriyenin altında. Hakem heyetiyle müsabakaya girenler için de ayrıca bir kameriye kurulmuş. Terasın etrafını bir polis kordonu tutmuş. Kameriyelerde ve terasın önünde bir sürü hoparlör var. Çünkü kalabalığın bir kısmı musiki jinasları değil görmek, işitemeyecek kadar uzakta. İstanbul Konservatuvarı Müdürü 1. numarayı şu suretle ilan etti. Saffet Subay, piyanist. Mevzu Molla Gürani'de bir aşk macerası. Derhal halk arasında Molla Gürani mahallelileri etraflarını ite kaka terasa yaklaşmaya çalıştılar. Uzun saçlı, ince bir genç piyanoyla eserini çaldı. Kimse bunda bir fevkaladelik bulmadı. Öyle ya, bunun her gece kendilerini uykusuz bırakan radyo havalarından ne farkı vardı? Aşk sahneleri Hawaii adaları tangoları gibi baygın, opera kahramanı Bay Zımbırtay, sevgilisini kaçırırken geçirdiği heyecan sahneleri Amerikan zenci foxtrotları gibi Sar ailetinin realist bir ifadesi. Molla Gürani'li bir ihtiyar kadın, "Ayol bunun neresi Molla Gürani?" deyince kızı, "Tıpkı bizim sokağın hali." dedi. Kolunu kalabalıktan bir kızın koluna takmış, kızla kalça kalçaya Rüfai dervişi gibi sallanan bir genç, "Saffet Subay, aşk dediğin böyle olur." diyordu. İhtiyar bir adam, "Susun bre, işitemiyorum." diye şikayet ediyordu. Etraftan gençler, "Kulağına makine tak baba." diye alay ediyorlardı. Müsabakada 8 sanatkar vardı. Bunlardan 7'si İstanbul sokaklarından yahut semtlerinden birindeki bir aşk macerasını temsil ediyordu. Fatih Güzeli'nin sevdiği adam, Şişli kızları, Vefada vefasız, Haliç'te Mehtap, Kasımpaşalı Kasım, Boğaziçi geceleri. Bu operaların mevzuu hoparlörle hülasa olarak halka veriliyordu. Çünkü sanatkar eserinin kendince en güzel sahnelerini çalıyordu. Bu eserlerin içindeki hakim melodi telakki edilen şarkıyı da bir koro heyeti söylüyordu. Her sanatkara yarım saat verilmişti. İlk 7 eser için musiki münekkitlerinin aldıkları notlar şunlardır: çok alafranga, çok alaturka, falan filan operetten aşırılmış, falan eski besteden aşırılmış. Alaturka ile alafranga birbirine kaba telle yapıştırılmış iki ayrı unsur. Kasımpaşalı Kasım ve Şişli kızları epeyce komik musiki. Vefada vefasız parçası Karagöz'ün "Ben sana demedim mi" şarkısının alafrangalaşmış bir şekli. Hiçbirinin iskeleti yok. Havalar manken üstüne asılmış, dikilmemiş. Ayrı ayrı parçalar vesaire. Nihayet akşam erdi. Havayı tatlı bir loşluk bürüdü. 8. numara için orkestra değişti. Bu orkestra, Türkiye'de 50 sene evvel kullanılan telli, zilli sazlar, davul, dümbelek, çifte nara, zurna vesaire musiki aletlerinden müteşekkildi. Bu küçük değişiklik yorulmaya başlayan halkı canlandırdı. Hele orkestra şefinin yerine uzun boylu, sarışın, orta yaşlı bir adam çıkıp da elindeki değneği kaldırınca şiddetli bir alkış sesi akşam havasının tembel sükutunu parçaladı. Çünkü bu Türkiye'nin meşhur bir orkestra şefiydi. Fakat bu alkış biraz da bu adamın 20 senedir hiçbir eser ortaya atmamış olmasından, biraz da orkestranın görülmemiş bir cins olmasındandı. Hoparlör dedi ki, "Bu opera eski ut hocasının hayatıdır. Operanın kahramanı Eyüplü Hacı Selami Efendi'dir. Enderun'un son yetiştirdiği simalardandır. İlk 3 perdesi tamamen eski zamanlara ait eski Türk besteleriyle yapılmıştır. 4. ve 5. perde yeni hayatı gösterir ve yeni sesleri bu ihtiyarın nasıl telakki ettiğini tasvir eder. Hayatının son seneleri iş bulamadığı için yavaş yavaş nasıl en feci bir sefalete düştüğünü gösterir. Nihayet bu adam bir mezarlıkta kimsesiz ölür.
Hacı Selami Efendi'nin ölürken duyduğu İstanbul sesleri ve bunlardan dimağında yarattığı son hava burada çalınacaktır. Eserin sahibi İstanbul'un meşhur orkestra şefi Hazım Aslan'dır. Operanın adı Kubbede Kalan Hoş Sada'dır. Hazım Aslan değneğini kaldırdı, kemençeler başladı. Ahali horoz ötüyor diye fısıldadı ve sustu. Çünkü 50 sene evvelki İstanbul sesleri ve onları çıkaranlar mezarlarından kalkmış gelmişti. Tamburlar ve kemanlar kalın sesli bir adamla billur sesli bir erkek çocuğun seher vakti 2 minareden verdikleri es-selatı verdikten sonra eski İstanbul sokakları uyandı. Salepçi, sütçü, börekçi ve bütün zerzevatçı ve satıcılarını duydular. Bütün dümbelekler tam tamı tutturunca ihtiyar kadınlar eski bir ahbap görmüş gibi haykırdılar. Hakkamlar, hakkamlar geçiyor. Gökte melek yerde canı ağlatarak geçen goygoycuları hey goy goy canım diye ahali beraber söyledi. Dilenciler, ilahiciler, benim adım dertli dolap yahut Hüseyin'e kıydılar diye yanık yayvan ilahilerini söylerken birdenbire tefli, maşalı seyyar bir çingene saz takımının vallahi güzel gözlerin billahi güzeldir şarkısını duyuyorlardı. Nihayet akşam sesleri. Yoğurtçu, simitçi, vişneli kaymaklı, mırmırık boza, mısır buğdaycı, Arnavut çocuğu da geldi geçti. Her mahallede yatsı ezanı okundu. Ve ondan sonra sesler hafifledi, daha uzaktan gelmeye başladı. Gırç gırç bir beşik sallanıyor, kalın uzun bir kadın sesi ninni söylüyordu. Karga karga gak demiş, Ses kesildi. Hacı Selami Efendi'nin kafasında uyanan eski İstanbul'un eski sesleri dimağıyla beraber söndü, bir daha uyanmamak üzere uyudu. ...1957 senesinde İstanbul ilk defa Kubbede Kalan Hoş Sada operasını verecekti. Pietro Mascagni ilk akşamı orkestrayı idare etmek üzere İstanbul'a gelecekti. Genç muhbirler bu defa Hazım Aslan'ın peşinde koşuyorlardı. 6 defa milyoner ve uluslararası şöhret almış bir sanatkar. Opera İstanbul'dan sonra Salzburg Musiki Festivali'nde verilecek. İstanbul yetiştirdiği büyük evladının getirdiği şerefle sevincinden adeta sarhoş. Herkes bu şerefe sebebiyet veren meçhul zengini unutmuş gibi. Bu vesileyle neşredilen makaleler arasında 2 tanesi en çok merakla okundu. Biri Açıkgöz Nedim isminde bir genç muhbirindi. İşte bir parçası. Kubbede Kalan Hoş Sada'yı yazdırmaya sebep olan meçhul zengini nihayet buldum. Kerestecilerde küçük bir evde oturuyor. Bunu günlerce Hazım Aslan'ı bir polis hafiyesi gibi takip ettikten sonra bulmaya muvaffak oldum. Bu ne eski bir harp zengini ne de borsa oyuncusu. Eski bir basma tüccarı. 1930'da ticareti terk etmiş. Evi babadan kalma. Doğup büyüdüğü mütevazi bir yuva. Ticarete girmeden musikiye meraklıymış. Genç yaşında sağır olmuş. En çok zevkle hatırladığı sokak sesleri. Bir defa Avrupa'ya gitmiş. Bir opera seyretmiş. Galiba eski bir şehrin hayatına aitmiş. O zaman İstanbul'u da dünyaca meşhur yapmak istemiş ve servetini bu uğurda feda etmeye karar vermiş. İkincisi, Hazım Aslan'dan mülakat almaya muvaffak olan Cevdet Cebeli'nin makalesiydi. İşte bir parçası. Hazım Aslan bana dedi ki, eser benim değil babamındır. Hacı Selami onun kendisidir. 30 sene onu dinledim. Bütün hayatını bana ayrı ayrı musiki parçalarıyla ifade etti. Öldükten sonra senelerce ona taş bile yaptıramayacak kadar ben de fakirdim. Nihayet talih yüzüme güldü. Fakat
Ona zamanın harap edemeyeceği bir abide yapmak istedim. Babam orkestrasyon ve armoni denilen şeyleri bilmediği için eserleri küçük küçük melodilerden ibaretti. Bunları topladım, ekledim, tanzim ettim. Yani onlara müşterek bir vücut verdim. Taş yaptırdınız mı? Hayır. Mezarının etrafı çiçek sarılı bir parmaklıktan ibarettir. Fakat onu memnun edecek bir şey yaptım. Ne yaptınız? Fukara çalgıcılar için bir yardım sandığı tesis ediyorum. 3 milyon tahsisatlı bir müessese yapılacak. Oraya 50 yaşından sonra her fukara mızıkacı dahil olabilir. Bunlardan bir heyet her pazar sırayla babamın mezarında onun kubbede bıraktığı hoş sedayı çalacaklar.